Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoyla sizlerleyiz. Frost Dragon Tyrant etkinliğinin tanıtımını yapacağız arkadaşlar. Oyundaki en güzel ve en büyük etkinliklerden biri olacak. Yanımda Serhat var. Serhat, ne Merhaba düşünüyorsun? arkadaşlar. Bu zaten eninde sonunda bu oyuna da eklenmesi gereken bir şeydi Çağrı. Evet. Öyle diyelim. Direkt konuya girelim hatta bir hızlıca. Arkadaşlar biz oyunun bu etkinlikle alakalı açıklamasına girişmeden önce nasıl bir şey olacağından size bir kısaca bahsedeceğiz. Bu şehir temalı savaş oyunlarında, strateji oyunlarının hepsinde belli bir süreden sonra oyuna eklenen bir şey. Yani bu sadece Whiteout Survival üzerinde değil, bu ve benzeri oyunların hepsinde daha önce geldi ve gelmeye de devam ediyor. Whiteout Survival'a da geleceğini biz tahmin ediyorduk. Bu aslında bildiğiniz bir şato savaşı olacak. Sadece kendi şatonuz gibi değil veya SVS gibi değil, bir sürü eyaletin hiçbir yere ait olmayan bir şatoyu, yani başkenti işgal etmesiyle olacak. Bunu alan eyalet kendi şatosu, kendi eyaleti dışında başka eyaletlere, istediği yerlere falan atamalar yapabilecek. Bunu alan eyalet artık alan ittifak vesaire farklı ödüller kazanacak. Yani oyunun gelmiş geçmiş en büyük savaş etkinliği geliyor, kısaca öyle diyelim. Sen Ya ne bir de düşünüyorsun şey abi? diyeceğim. Şimdi eğer düşündüğümüz gibi olursa abi biz normalde neyi önemsiyoruz? SVS'yi önemsiyoruz. Ama SVS'yi kaybettiğin senaryoda bile en fazla rakip eyalet buff'ları falan alıyor. O da rakip eyaletle anlaşırsan o buff'lardan faydalanabiliyorsun. Çok büyük bir kaybın olmuyor. Ama abi buradaki ödüller falan buff'lar çok daha farklı olacak. O yüzden burayı kaybetmek insanlara biraz daha fazla şey kaybettirecek ya da kazanan çok fazla şey kazanacak. O yüzden gerçekten senin E, dediğin gibi bizim için artık oyundaki en değerli etkinlik olacak diyebiliriz. Ve şöyle bir dengeleri değiştirecek şu konuda. Normalde biliyorsunuz hani bizler çok balina yüklü eyaletlerden falan etkinliklerde rahat sıralama yapmak için kasıyoruz. Ama bu etkinlikte bu tarz bir etkinlik geldiği için burada artık insanlar büyük ihtimalle balinaların yanlarına vesaire transfer olacaklar. Megalodonların bu savaşlarda iyi sıralamalar yapabilmek, güçlü bir ittifakla bu savaşa katılabilmek için. Ki bunu yapmak için şey falan yapanlar da olacak büyük ihtimalle. Etkinlik gelmeden eyaletteki en güçlü oyuncuları tek bir ittifakta falan toplayacaklar. Bu savaşa hazırlıklar yapılacak. İşte çok bizi yorucu, uzun bir serüven bekliyor gibi bu konuda, öyle diyelim. Kesinlikle. Ama gerçekten de oyuna böyle bir etkinlik gerekiyordu bence. Çok iyi oldu. İstersen notları okuyarak başlayalım. Tabii ki sen oku istersen. Taht için tüm eyaletlerin şefleri taht için yarışıyor. En büyük Frost Dragon Tyrant kim olacak? Destansı bir savaş yolda, mücadeleye hazır mısınız? Kesinlikle hazırız. Şimdi gereklilikleri söylüyor. Müttefikler, bölgedeki tüm ittifaklar kayıt olabilir. Kayıt aşaması sona erdikten sonra bölgedeki en üst sıralamadaki ittifaklar etkinliğe hak kazanacak. Muhtemelen şey olabilir o zaman. İlk 2, ilk 3 sıradaki eyaletteki ittifaklar olabilir mi Serhat? Tabii şey yapmayacaklar. Yani her eyaletin her ittifağa giremeyecek. Çünkü zaten inanılmaz kaotik, çok yoğun bir alan olacak ki hani telefonların kasacağı bir yer olacak, öyle diyelim. Tutup da her eyaletteki 6-7 ittifak alamazlar. Hatta ben şey düşünüyorum. Her eyaletten bir ya da iki ittifak, sadece 3 bile değil. Belki Yani sadece bir evet. ittifak hatta. Ee, Bunu da şöyle düşünüyoruz arkadaşlar. Bu eyalet transferinde aynı genler içerisinde, fırın seviyeleri içerisinde geçiş yapabiliyoruz. Bir eyalet grubu oluyor ya. İşte bu savaşta da aynı o grubun içerisinde bir başkent belirlenecek. Belki bu 80-90 eyalet o kadar geniş olmayabilir. Hani buz alanı gibi 6-7 eyalet arasında da olabilir. Belki 20-30 eyalet arasında da olabilir. Aynı gendeki bu tarz eyaletlerin arasında eşleştirmeler yapılacak. 2'ye devam ediyorum. Ee, Diyor ki Şeylere eğer bir geçelim aynen. şef diyor mevcut ittifak etkinliğe uygunsa o zaman şef muharip sevk aşamasında ittifak içinde savaş talebinde bulunabilir diyor. Savaş talebinde Ee, bulunabilmek için ya gereklilikleri söylüyor işte. Ya burada bu da şuna geliyor. Normal sizin ittifakınız kaydoldu. Kendi başınıza hani ittifakım kaydoldu. SVS, hani SVS'ye bir kayıt vesaire falan da yok. Burada büyük ihtimalle dökümhanedeki gibi vesaire her oyuncunun savaş talebinde bulunması gerekecek katılmak için. Evet. Öyle bir durum söz konusu. Evet, bu savaş talebinde bulunacak ve onu da R4'lerin R5'lerin şey yapması gerekiyor. Devam edelim. Etkinlik aşamalarından başlayalım. İttifak kaydı. İttifak üyesi R4 veya üstü etkinliğe kaydolabilir. Bölgeler eşleşen eyaletler arasında benzer bir ilerleme için en yüksek kahraman nesne ve ateş krizine seviyesine göre belirlenecek. Tam bu da şey yapacak. Ha senin dediğin gibi şey olacak muhtemelen. Evet. Transfer yaptığımızda eyalet transferinde gruplar oluyor ya mesela. Örnek veriyorum 100 eyalet aynı gruptaysa o 100 eyalet birbirine girecek o zaman.
Ya oyun size şunu yapmayacak. İşte o 100 eyaletin tamamı olur mu? O bir soru işareti ama oyun şunu yapmayacak. Yani Gen 6 ile Gen 7 aynı yerde savaşmayacak. Kesinlikle. Ama şey çok iyi. Gerçekten ya mesela benim grubumda şu an 150-180 tane eyalet var. Serhat. Hepsi birbirine girecek. O zaman gerçekten çok iyi olacak. İşte orada da şöyle bir sıkıntı var Çağrı. Onu yapamazlar bence. Çünkü senin grubundaki bir eyalet Gen atıyorum 4'e yeni geçti. Diğeri Gen 4'ü bitiriyor. Evet. Şimdi orada da bir dengesizlik oluyor. Büyük ihtimalle ben o yüzden bu tarz grupları da hani 20'şer 30'ar gruplara böleceklerini Tabii düşünüyorum. onları da bölerler. Yani yavaş yavaş indirmeye çalışırlar. Yoksa yani 100-150 eyalet gelse, her eyaletten 2 ittifak gelse zaten oyunda Ya şey mümkünatı, kalmaz. Oyun mümkünatı yok. oynayamayız yani. Kaldırmaz oyun sanmıyorum. Ya bu normalde şu şekilde oluyor. Ben bunu şey olarak gelecek diye düşünmüştüm oyuna. Şimdi eyalet birleştirme geldi ya. Evet. Şimdi birleşen eyaletler haritada şu eyalette birleştirildi diye boş bir şekilde duruyor. Haritada o boş eyaletleri görebiliyoruz biz şu anda. O eyaletleri bu tarz valiliklerin, başkentlerin vesaire olduğu eyaletlere çevirecekler. Oralara savaşlara gidilecek diye düşünmüştüm. Evet. Ama sanırım tüm eyaletlere aynı zamanda geleceği için onu da yapmayacaklar. Artık nasıl bir alan belirleyecekler onu hiç bilmiyorum. Evet. Tam devam ediyorum. Uygun bir ittifakın R4 üyeleri savaşa gönderebilir diyor. Kayıt aşaması bittikten sonra o ittifaka katılan üyeler gönderemiyorsunuz. Zalim tahminde mevcut olacak büyük ödüller kazanma şansı için katılın diyor. Zalim tahminde arkadaşlar eyaletler ittifaklar birbiriyle savaşırken siz tahminlerde bulunacaksınız. Ona göre ödüller kazanacaksınız. Bunu geçen canlı yayında bahsetmiştik zaten. Savaş harifesine geçiyorum. Tüm uygun ittifaklar savaş alanı Şey de efendim. bir mesele, onu da söyleyelim. Kayıt aşamasından önce ittifaklar arasındaki değişimlerin yapılması gerekecek. Atıyorum size bu eşleştirme aşaması başlamadan 3 günlük bir aşama verilecek vesaire, sallıyorum belki 2 günlük. O sırada savaşa katılacak tüm oyuncuların o ittifağa geçmesi lazım. Artık hangi ittifaklarla savaşa girecekseniz eyalette. Burada ondan bahsediyor. Devam et Çağrı. Savaş alanı açılıyor diyor. Savaş alanı açıldıktan sonra 6 saat 1 saat başkent yarışabilir olacak. Tamam. Savaş bittiğinde en uzun birikmiş işgal süresine sahip şef, şöhretle gelen ikramiyeler ve ödül alarak bölgenin Dragon zalimi olacak. Yani zalim diye çevirmiş de tiranı olacak. Tamam, bu seviyesi gibi 6 saat en yüksek şey yapan şef direkt Froso tiranı oluyor. Acaba tiran neler yapabilecek? Tüm katılımcı eyaletler savaş sonrası iyileşme bonusu alacak. Mesela %20, %50 fazladan revirde iyileşme olacak. Onları iyileştirebileceksiniz. Ekstra ayrıntılara devam ediyorum. Savaş alanı açıldıktan sonra 5 dakikalık hazırlık dönemi olacak. Işınlanma, saldırı, keşif garnizon kullanılamaz. Bu diğer etkinliklerde de bildiğiniz gibi. Dökümhane de girdiğinizde birkaç dakika hazırlık oluyor. Buz ateşi madenine İlk 3 girdiğinizde dakika. de Aynen aynen aynen. bunun gibi. Başkenti işgal eden ilk ittifakın üyeleri işgal ödülü alacak. Tamam. Mesela sizin balinanız girip aldı. Tüm ittifak ilk işgal ödülü alıyor. Güzel. Kişisel işgal zamanı sadece ralli kaptanına gelir. Ha, zamanı tamam. Diğer rally üyelerine değil diyor. Bir tane balinanız arkadaşlar bir yeri işgal ettiğinde siz o balinanın seferberliğine katılımcı olsanız bile bu bireysel bir etkinlik oluyor biraz daha. Heh, işte aynen ona Aynen. gelelim. Şey olmayacak arkadaşlar. Ya zaten burada tutup da bu savaşta kimse içeri girip 1 saat tuttu, 2 saat tutamadı, öyle bir şey yok. Gireceksiniz, 5 dakika tuttunuz. Zaten çıkartırlar hemen. Sayısız rally gelecek üstünüze. Ve ittifa değil, tutan oyuncunun hanesine yazılacak. Yani Evet. siz orada aslında ittifanızı değil balinanızı Bu destekleyeceksiniz. arada bir şey Balinanız, diyeceğim Serhat. Artık balinaların bize çok daha fazla ihtiyacı olacak. evet evet, öyle de bir durum kesinlikle Ya var. Ya özellikle balinalar kendilerine T11 yüksek seviyeli evet askerler vesaire, sürekli bunları FC5 toplamaya işte şey çalışacaklar. askerler isteyecekler sürekli bizden. Tamam. Başkent 30 dakikada işgal edebilen 4 tane kule tarafından desteklenir diyor. Korumalı modda en uzun işgale sahip ittifak özel ikramiye alacak. Tam bak çok güzel. İttifak ödülleri falan dağıtıyorlar sürekli. Savaş alanına Ona da girmek değinelim. için Ona da değinelim. Şey de yapmışlar, fark ettin mi? Sadece şatoyu tutmak değil. Tareti tutan oyun ittifaklar da büyük ödüller alacak. Hani tareti tutmak da bir ödüllendirilecek. Normal SVS'de biliyorsunuz tareti tutan ittifakın etkinlik sonunda aldığı hiçbir şey yok. İşte burada artık taret tutmak da değerli bir noktaya geliyor. evet kesinlikle. Devam ediyorum. Savaş alanına katılabilmek için arkadaşlar diğer etkinliklerde olduğu gibi dışarıda askeriniz olmayacak. Reviriniz boş olacak. Bir de şehrinizde takviye kuvveti olmayacak. Her bir şef sınırsız revir kapasitesi olan ancak normal kaynak tüketimine. Çok iyi. Askerleriniz ölmüyor. Sınırsız revir kapasitesine sahipsin. Bak bu çok iyi. Bunu bilmiyordum. Ama tabii ki bunları iyileştirmek için normal kendi kaynaklarınızı ve iyileştirme hızlandırmalarınızı kullanacaksınız arkadaşlar. Savaştan çıktıktan sonra revir kapasiteniz normale dönecek. Kapasiteyi aşan yaralı askerler revirde kalacak. Ancak yeni
ağır yaralı askerler hemen yok olacak. Ya bu şu demek, etkinlik bittiğinde askerlerinizi hemen iyileştirmezseniz üstüne atıyorum biri şehrinize saldırdığı anda giden askerlerin hepsi ölmeye başlayacak. Hayır, Ve bir şöyle de bir kısmı da şey var Serhat. kombine gidecek. Mesela benim revir kapasitem 200 bin. Benim o savaşın içindeyken 350 bin diyelim ki askerim revire gitti. Savaş bitmeden o 150 bin askeri iyileştirmem gerekiyor. Hayır, hayır, şey diyor, revirde kalacak. Savaş alanından çıktıktan sonra kapasite normale dönecek ama kapasiteyi aşan yaralı askerler de revirde kalacak diyor. Evet. Ha, ancak Ya işte, yeni ağır yaralanan askerler yok olacak diyor. Tamam, aynen. evet Ya evet. o savaşta yaralanan askerler sonrasında da revirde kalıyor ama üstüne yaralananların hepsi Hepsi ölecek. O yüzden ölecek. Evet. etkinlikten sonra hemen iyileştirmek lazım. İyileştirmek gerekiyor. Yani kalkan basıp iyileştireceksin. Riske atmayacaksın. Savaş alanında ittifak yöneticisi hariç tüm şeflere saldırabilirsiniz. Askerler savaş alanında diğer komutanlara saldırırken ciddi şekilde yaralanabilir ve yok olabilir. Başkent ve Spiris'e saldırmak sadece. Tamam. Bu diğer şatodaki şeydeki gibi arkadaşlar. Evet, evet. Bireysel saldırılarda puan alamıyorsunuz. Bireysel saldırılarda askerleriniz ölüyor. O yüzden kesinlikle bireysel saldırılar yapmayın. Puan da kazanamıyorsunuz. Hiçbir mantığı yok. Kill event gibi düşünmeyin yani. Ufak Devam bir şey ediyorum. diyeyim mi sana? Tabii. Büyük ihtimalle taretler normal şatodaki gibi şatonun dibinde 4 tane taret olmayacak. Taretler de şato gibi ayrı uzak bölgelerde olacak. Aynı anda onlarda da, veya aynı anda da demeyeyim. Belki farklı zamanlarda onlarda savaş dönecek. En son şatoya gidilecek gibi bir şey olabilir. Olabilir, bilemedim. Ona bakacağız. Devam ediyorum. Nerede? Savaşıt başına tek seferde şef başına bir takım izin verilir. Yani tek intikal gönderebiliyorsunuz. Mevcut bir garnizon varsa garnizona daha fazla asker gönderebiliyorsunuz. Hı Tamam. hı. Shadow Savaşı'nda olduğu gibi. Rally hızlandırılması, etkinliğine özel. Evet. Çok güzel. Abi rallileri hızlandırabiliyorsun. İşte bu oyunu bayağı bir değiştirecek. Evet. Kesinlikle. Şu rallilere araya şey falan Ve sokma yapıyorduk. ve Şey sadece yapıyorduk. şey değil. Ve sadece rally lideri değil, tüm üyeler hızlandırabilecek diyor. Bu arada çok büyük karışıklığa da yol açar. Aynen. Atıyorum rally lideri belli bir süre ayarladı. Oyuncu onun üzerine hızlandırıp planı da bozabilir yani. Evet. Diğer şeflere yapılan saldırılarda hiçbir ödül alamayacaksınız arkadaşlar. Savaş alanında barikat çok daha hızlı yanıyor. Tamam, yanarsanız hızlıca ışınlanıyorsunuz orada. Tamam Aynı ya, bu şu şeydeki gibi. demek. Demek ki şatonun etrafında normal savaş olacak ama bu şatonun bir kill eventi olmayacak yani. Evet. Şefler Dragon savaş alanını bir savaşın yarısına terk etmekte özgürler. Ancak savaş alanından ayrıldıktan sonra şefler tekrar giriş yapmadan önce 10 dakika beklemelidir. Acaba şey yapabiliyor muyuz? Yok, yapamıyoruz. Dökümandaki gibi yapabilir miyiz dedim de yok. Revirimiz Ya dışarıda asker dolu iyileştirmeyi oluyordu. diyor. Aynen, yo, yo, Aynen, revir o dışarıda da olmuyor. dolu oluyor. Biz yine işin şeylerine, hinliğine falan gitmeye çalıştık da yine bir taktik Evet, bulmaya şey şart çalışacağız biz buna. yani, büyük ihtimalle bu savaşa girmeden ittifakların kendi içerisinde artık 30 tane Evet, iyileştirme hesabı vesaire bir şekilde sokmaları gerekecek. kesinlikle. Ee, Etkinlik bu arada Frost Dragon Tyrant etkinliği Eylül'ün Hmm, sonunda ve ilk 99 eyalete gelecekmiş abi. İlk 99 eyalette bizim ekipten kimin hesabı var? tamam, Atan'ın neydi onun yok. adı? Burak Burak Hoca'nın var. Burak Hoca ile birlikte o zaman biz bu videoyu çekeceğiz. Bir de bak, dediğim noktaya geldik galiba videonun başında. Bu birleştirilen eyaletler vardı ya, boşta Evet, kalan eyaletler. Tamam, dediğim gibi onları çevirecekler büyük ihtimalle bu tarz yerlere. aynen öyle. Abi hayırlı uğurlu olsun diyelim. Çok videoyu uzatmayalım. Ya 13 dakika olmuş. Kesinlikle ama şeyi düşünüyoruz. Oyunun en büyük ve en keyifli savaş etkinliği olacak bence. tek Ve sıkıntısı şu yani, sırf bu etkinlikleri oynayabilmek için insanlar çok büyük balinaların yanına gitmek zorunda kalacak. bir de Bu biraz sorun yaratıyor diğer büyük bir oyunda. sıkıntı bence 6 saat olması Serhat. Yine bir Evet ya, uzun bunun savaş. bence de maksimum 3 saatte bitmesi gerekiyor. Çünkü zaten kimse tutup dediğim gibi şey tutamayacak yani. Kimse girip de böyle bir saat falan tutamayacak. Herkes bir iki dakika bir iki dakika sürekli tutacak. Aynen İşin öyle. sonunda en çok tutan balinaya ödülü, işte ünvan verilecek. Ha arkadaşlar, şey de var bu arada. Atıyorum, hani şatolarda ikinci başkan, eğitim bakanı, ahlaksız vesaire gibi ünvanlar var ya, iyi ve kötü. Eyaletler arası ünvan verebilecek burada başkenti alan kişi. Yani bu nasıl? Atıyorum adam 500. eyalette burayı kazandı. 600. eyalette mesela biriyle anlaşamıyor. Ona gidip kötü bir ünvan verebilecek. Veya 550. eyaletten birine gidip iyi bir ünvan Abi adam verebilecek. Böyle resmen özellikler de yani geliyor. 70-80 eyaleti kontrol edecek ve onlara artı ve eksi bufflar verebilecek yani. Tabii, tabii, yani Aynen. isim buff'ları verecek ama şey değil yani, gidip atıyorum 500 kendisinden ayrı bir eyaletin tamamına böyle eyalet buff'ı açamayacak ama Evet.
isim buff'ları verebilecek. Tamam abi, şey yapalım, bitirelim. Bakalım bizi neler bekliyor. Teşekkürler Serhat, bilgiler için. Ben teşekkür Sen de ederim. bu tarz eski bir mobil oyun oynadığında bunun aynı etkinliğini sen birebir de çok yaşadın. O yüzden seninle özellikle çekmek istedim. Teşekkürler Evet, tekrardan. evet. Yani bu savaşlar arkadaşlar çok yorucu oluyor. Yani o oyunun en kaotik etkinliği olacak, onu net söyleyelim. Arkadaşlar, video hoşunuza gittiyse beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.